Slasher filmleri koleksiyonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride korkunun alt türlerinden biri olan slasher filmlerini analiz edip beğendiğim yönlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama öncelikle slasher nedir? En kısa tanımıyla slasher, tipik olarak maskeli bir saldırganın çoğunlukla kesici aletler yardımıyla kurbanlarını avladığı filmlere denir. 70'lerde Black Christmas gibi filmlerle ilk tohumları atılan bu tür, 80'lerde altın çağını yaşamış, 1996'da çıkan Scream filmiyle kısa süreli de olsa tekrar popülerlik kazanmıştır. Bugün konuşacağımız filmin slasher film türünün ilk popüler örneği olduğu söylenebilir. Kimileri 1978 senesinde çıkan Halloween'i ilk gerçek slasher film olarak kabul etse de Halloween'den 4 sene önce çıkan Black Christmas, videonun ilerleyen dakikalarında açıklayacağım nedenlerden ötürü ilk gerçek slasher filmi. Bu kadar açıklamadan sonra bence artık filme dönebiliriz. Black Christmas 1974 yılında yönetmen Bob Clark tarafından çekilmiştir. Adından da anlaşılabileceği üzere Noel'de geçen bu filmde gizemli bir sapığın kız öğrenci yurduna dadanması anlatılmıştır. Yurttaki telefonları arayıp rahatsız edici sesler çıkaran bu kişi en başta ciddiye alınmaz. Yurttaki kızlardan birinin ortadan kaybolması ve yurdun yakınlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşılması ise bu gizemli şahsın aramalarının daha korkutucu bir hal almasına neden olacaktır. Peki filmi böyle özetlemek, sapığın teki gelip kızları öldürüyor demek doğru mu? Yani. Önce şu çok bahsettiğim sapığa bir bakalım. Filmin başlarında katili yurdun çatısına tırmanırken görüyoruz. Katilin yurda girişi esnasında sahne, yurdun içinde sürmekte olan Noel partisine dönüşüyor. Bu sırada karakterler arasında geçen konuşmayı dinlemenizi istiyorum. Have you got your Santa Claus suit ready? Yeah. What time the little bastards arrive? Bunu size neden mi dinlettim? Çünkü film boyunca yönetmenin normalde mutlulukla ilişkilendireceğimiz bir dönemi endişe ve korku ile bağdaştırmamızı istediğini düşünüyorum. Peki bunu yapmak için en güzel yol ne olabilir? Elbette Noel denince belki de akla gelen ilk şeyi Noel Baba'yı kafayı yemiş bir katil olarak yansıtmak. Eminim çoğunuz bu ne saçmalıyor diye düşünüyordur. Yine de Noel Baba hipotezimi kanıtlamak için bir sahneyi daha kullanacağım. Who is it? Claude? Who is that? Who is it? Bu sahnede katilin ilk cinayetini görüyoruz. Dolapta duran bir poşet vasıtasıyla boğulan kızı izlerken aklımıza neden bu kız poşetle boğularak öldürülüyor sorusu gelmeli. Düşünsenize katilin bu işlemi gerçekleştirmek için pek çok seçeneği var ancak kızın kafasına poşet geçirmeyi tercih ediyor. Bu öldürme şeklinin önemi sonraki sahneyi gördüğümüzde ortaya çıkıyor. Bu sahnede yurttan sorumlu olan kadını kızların ona aldığı hediyeyi tutarken görüyoruz. Fark ettiyseniz kadının hediye paketini açarken görüldüğü bir sahneye yer verilmemiş. Böylece yönetmen bu sahnede eksik olan hediye paketini boğulma sahnesinde kullanılan poşetle özdeşleştirip katilin kötü bir Noel Baba imajını almasına olanak tanıyor. Ho 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 shit. Yanlış anlaşılmasın, filmdeki katil Noel Baba falan demiyorum. Demek istediğim yönetmenin belki de evlerimize bizden gizlice girmesinden rahatsız olmayacağımız tek kişiyi Noel Baba'yı katille özdeşleştirerek huzur bozan bir atmosfer yaratmaya çalıştığı. Yani iddia ediyorum ki Noel Baba'nın hediyeler getirirken katilin ölüm getirdiği fikri filmdeki ürpertici havanın oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu dediklerim beni filmde saptadığım diğer bir zıtlık olan içerisi dışarısı gerilimine götürüyor. Sonuçta Noel Baba içeriye habersizce girerek içerinin güvenliğini sekteye uğratan bir figür. Ama filmde içerisiyle dışarısı arasındaki çatışmayı aktaran daha önemli bir nesne var. Hello? 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 Katilin yurttaki kızlarla spesifik olarak ana karakterimiz olan Jess'le temas kurmasını mümkün kılan telefon, en azından Jess'in zihninde katilin dışarıda olduğu fikrini temellendiriyor. Seyirci ise katilin evin içinde olduğunu bildiğinden tedirgin bir şekilde katil ile Jess arasındaki yüzleşmenin gerçekleşmesini bekliyor. Kameranın konumlandırılma şekli sayesinde içerisi dışarısı arasındaki ayrım film boyunca bize hatırlatılıyor.
Daha ilk sahnede kamera yurt evinin dışarısını görecek şekilde yerleştirilerek bize bu çatışmanın sinyallerini veriyor. Ayrıca filmi izlerken dikkat ederseniz çok sayıda sahnenin pencerelerin arkasından çekildiğini görebilirsiniz. Pencerelerde aynı telefon gibi içerisi ve dışarısı arasındaki bağlantıyı oluşturduklarından dolayı önemliler. Dışarının olumsuzlanması film ortalarına doğru dahil edilen bir olay yoluyla pekiştiriliyor. Öğrenci yurduyla hiçbir alakası olmayan küçük bir kız çocuğunun müzik provasından eve gelmemesi arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasına sebep oluyor. Parkta cesedine ulaşılan kız, acaba yurda musallat olan katilin başka bir işi mi sorusuysa hiçbir zaman cevaplanmıyor. Seyirci ilk bakışta bu yan hikayenin asıl hikaye ile hiçbir görünür bağı olmadığı fikrine bile kapılabiliyor. Ancak bu yan hikaye filmin feminist okuması yapıldığında farklı bir anlam kazanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kız yurdundakileri öldüren bir katili anlatan bu film en azından bana göre feminist bir film. Öncelikle kız yurdu içinde bulunanların her türlü baskıdan özgürce yaşayabildikleri bir yer olarak tasvir ediliyor. Mesela bu sahnede filmde öldürülen ilk kızın babasıyla yurttan sorumlu kadın arasındaki diyaloğa tanık oluyoruz. Gördüğünüz gibi kızın babası yurttaki özgür ortamdan hoşnutsuzluğunu dile getiriyor. I'm very disappointed in this atmosphere. I intend to do something about it. Bu sırada söyleyeyim, biz kızlardan birinin boğulduğunu görsek de filmdeki diğer karakterler bunu bilmiyor. Herkes kızın biriyle kaçtığını ve ortaya çıkacağını düşünüyor. Kızlara yönelik bu baskılayıcı tavır polis istasyonunda da devam ediyor. Yurttaki diğer kızlar arkadaşlarının kayıp olduğunu bildirdiklerinde polis memuru bu durumu pek ciddiye almıyor. Hatta polislerin yurttan kaybolan kız vakasına odaklanmaları, kaybolan kızın erkek arkadaşının polis istasyonuna gelip baskı yapması üzerine gerçekleşiyor. Dahası filmdeki ana karakterin Jess olmasının sebebi de feminist perspektifle açıklanabilir. Filmde Jess'in hamile olduğunu ve hamileliğini sonlandırmak istediğini öğreniyoruz. Jess'in erkek arkadaşı ise hamileliğin devamını istiyor. Jess ile erkek arkadaşı arasındaki çatışma, kadınların kendi bedenlerinde söz hakkına sahip olma çabası olarak da değerlendirilebilir. Jess'in erkek hegemonyasına karşı çıkışı bir başka sahnede erkek arkadaşının Jess'e evlilik fikrini sunmasında da gözlemlenebiliyor. Evlilik fikrini sunması dedim çünkü erkek arkadaşı Jess'e evlilik teklif etmiyor. Evliliğin teklif değil de istek olarak konuşmada yer alması Jess'in hayallerini erkek arkadaşının pek kafaya takmadığını gösteriyor. Evliliği reddettiği zaman Jess erkek arkadaşının baskısını da reddediyor. Erkek arkadaşının Jess üstünde kurduğu baskıysa yine çok başarılı bir çekimle bizlere aktarılıyor. Bu sahnede film süresince zaman zaman katilin bakış açısından çekim yapıldığını bildiğimizden dolayı erkek arkadaşı katille özdeşleştiriyoruz. Aynı zamanda Jess'in erkek arkadaşı zemin seviyesinde değil, Jess'ten yukarıda. Bu da ilişkilerinde erkek arkadaşın üstünlüğünü yansıtıyor. Demin sözünü ettiğim öldürülen küçük kız çocuğu hikayesine şimdi dönebiliriz. Kızın sokakta tek başınayken öldürülmüş olması yurdun sunduğu güvenli ortamla tezat oluşturuyor. Çünkü yurt en azından filmin başlarındayken kadınların dış tehditlerden uzak ve hep birlikte yaşamasını olanak sağlayan birleştirici bir unsur. İyi laf salatası yaptın diyenler için kanıtlarla geliyorum. Jess telefonu ilk defa açtığında bakalım ne diyor. Hey, quiet! It's him again! The Mona! Anlaşılan o ki katil yurdu daha önce de aramış. Ancak herkesin telefonun başında toplanmasıyla sembolize edildiği gibi yurttakiler dayanışma içindeler. Dolayısıyla bu gizemli deli onları bir miktar rahatsız etmekten öteye geçemiyor. Peki ölümler ne zaman başlıyor? Karakterlerden biri boğularak öldürülecek olan kızla dalga geçince kız odasına gidiyor. Yani birliğin sağladığı güvenlik ve huzur ortamından ayrılınca katilin onu kolaylıkla avlayabileceği bir duruma geliyor. Böylece film biraz pesimist de olsa kadınların dışarıdaki tehditlerden korunmak için birlikte durmaları gerektiğini öğütlüyor. Unutmadan söyleyeyim, filmdeki feminist alt metin bu konulara kafayı takmadan izlemek isteyenleri sıkacak kadar ortalıkta değil. Yani sadece korku filmi izlemek istiyorum, toplumsal düzeni değiştirmek değil diyorsanız da film bunu sizin gözünüze sokmadan yapıyor. Black Christmas gerçekten de korku film tarihini derinden etkilemiş bir yapıt. Katilin bakış açısının olduğu çekimler, ana karakterin bir kız oluşu ve katilin söylediği şu ninni Daddy's gone hunting, gone to fetch a rabbit skin to wrap his baby in. benzerini Elm Sokağı'nda Kabus'u izlerken de duyabilirsiniz. Ardından gelen slasher filmlerinin izleyeceği yolu oluşturuyor.
Kısacası Black Christmas korku film severlerinin çoğunun hoşuna gidebilecek bir eser. Filmde az miktarda kan olmasına rağmen cevapları hemen verilmeyen bazı sorular sayesinde film sizi ürpertmeyi başarıyor. Ve merak etmeyin, her ne kadar filmdeki bazı noktaları analiz etmiş olsam da filmi izlerken hala keyif alabilirsiniz. Filmin son çeyreğine ait hiçbir spoiler vermedim. Ve geri kalanı ile ilgili söylediklerim de küçük denebilecek spoilerlar. Ama kızlardan birinin boğularak öldüğünü söyledin diyecekseniz de sizlere filmin posterinde zaten kafasına poşet geçirilmiş o kızın yer aldığını hatırlatmak isterim. Ve böylece ilk videomun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi normalde alay edilen, kan, vahşet, dehşet diye küçümsenen korku filmleri bile zaman zaman bizi bazı konular hakkında düşünmeye sevk edebiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.